Merhaba, Romanya'nın yeni bir yağmurlu gününden herkese merhaba. Yine Brașov. Bugün çok yağmurlu ve şöyle gördüğünüz gibi biz de bugün market fiyatlarını ve market videosu çekeceğiz. Tabii ki de her Türk'ün herhangi bir yurt dışına çıktığı anda ilk çektiği video gibi biz de bugün market videosu çekeceğiz. Bravo! Neyse, bugün Brașov yine çok yağmurlu. Yaklaşık 2 gündür durduraksız bir yağmur yağıyor. Ona rağmen üstümde sivit, altımda şort ve terlik var. İlginç bir kombinle beraber bugün Kaufland'a gideceğiz. Kaufland burada ki buranın Walmart'ı gibi düşünebilirsiniz. Çok büyük bir Alman markası sanırım. Çünkü Kaufland deyince böyle daha kulağa Alman gibi geliyor. Oraya gidip bakalım, göreceğiz. Tabii burada hani İstanbul'daki ya da Türkiye'deki gibi sadece iş çıkış saati saat 7 değil. Burada saat 2'de bir iş çıkış saati var. Ardından saat 6 gibi de bu atıyorum işte yeni çocuğu sahip olan insanların after school dedikleri bir muhabbet var. Atıyorum anaokulları ya da ilkokulları bittikten sonra after school'a bırakıyorlar çocuklarını ve hani çocuklar orada daha fazla zaman geçirebiliyor ve bundan kaynaklı olarak hani ebeveynler de biraz daha kendilerine daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Yani ne kadar iyi bir şey bilmiyorum. Ama şu anda hani bu saatlere yakalanmadığımız için Brașov'un normalde her yeri arabayla dolu. Özellikle böyle ki dar sokaklar. Ama şu anda gördüğünüz gibi apaçık bir Avrupa sokağına benziyor. Evet, şurada da Kaufland yazısını görebilirsiniz. Zıt terlik giymek çok iyi bir fikir değilmiş. Özellikle böyle bir yağmurda. Ayaklarım hepsi su oldu. Yapacak bir şey yok. Bu videoyu çekeceksek yapacağız bu işi. Avrupa'nın market zinciri ve aynı zamanda bizim minik metromuz olarak düşündüğümüz Lidl'ın bu daha da büyük hali. Buraya mı özel bilmiyorum ama hani zaten o da arkadaşlarımdan bir tanesi göstermişti. Kaufland'ın şöyle güzel bir yanı var. Burası sadece bir süpermarket değil, aynı zamanda bir eczane, bir anahtarınız kaybolsa anahtarınızı yapabileceğiniz bir yer. Acıkırsanız burada size taze, yeni pişmiş tavuklar ve tabii ki de Japon marketlerindeki, Japon yerlerindeki gibi bir kahve makinesi de sunuyor. Gerçekten aslına bakarsanız özellikle benim yurdum buraya çok yakın, 10 dakika. Özellikle bunu da göstermek istiyorum. Mesela böyle dolaplar var. Sizin kendi eşyalarınızı buraya atıp koyabileceğiniz. Biz de çantamızı koyalım. Böyle koyduktan sonra kapatıyoruz. Sonra şifre yapıyoruz. Ne şifre yapsam? Şu anda artık kilitlendi. Bence bu bayağı iyi bir şey. Özellikle böyle büyük bir market için. Baksanıza sadece hani bizim manav dediğimiz kısmın ne kadar büyük olduğuna. Şurası sadece manav. Çiçek böcek bile satıyorlar eğer isterseniz. Zaten çoğu Rumenler bile hani gidip de bir Carrefour'dan ya da başka bir yerden alışveriş yapmıyor. Lidl'dan ya da buradan alışveriş yapıyor. Çünkü Romanya biraz pahalı bir ülke, fakir bir ülke ve bundan kaynaklı olarak çoğu şey çok pahalı burada. Yani bir leği 10 TL'den hesaplayacak olursak yani şu şampuan 260 TL mesela. Yani rastgele seçtim, hani herhangi bir durum yok. Daha pahalıları var, görüyorsunuz. 330 TL. Hani tabii ki de TL'ye vurduğumuzda her şey daha pahalı, daha böyle şey yapmamız lazım. Euro ile yapmamız lazım. Ama o zaman da hani 1 euro 5 liraya ediyor. Yine pahalı aslına bakarsanız. Burada mutfak aletlerini vesaire görebiliyorsunuz.
Şimdi hızlıdan bir alışveriş yapalım ve sonra buraya gezmeye devam edelim. Burada bir de Romanya böyle ham et satmakta bu mesela pastırma gördüğünüz gibi dilim dilim bir şey yapıp kesebildiğimiz. Ben de mi alsam bunlardan acaba diye düşünüyorum. Mesela böyle bir yine acaba bu salam mı? Her yerde salam var bu arada. Bir şey bu. Bu da bir şey. Bir şey almamaya dikkat ediyorum. Pork. Evet, bu kadar yeter. Şimdiki sandviçimizin içine koyacağımız diğer ekstra malzemelere bakalım. Şöyle bir şey buldum. Yani güzel gözüküyor. Toplam 12 lira burada. Bunu da alıyoruz. Burası gerçekten çok zengin sandviç yapmak için bir market. Yani şöyle bile ürünler satılıyor gördüğünüz gibi. Sanırım bu balık. Yok, midye mi bu? Aa, midye. Dardanel mi? Yok. Görmüşüm. Ülkeyi özlüyoruz tabii bazen. Daha ne kadar zengin bir market olabilir derken gördüğünüz gibi top mozzarellalar bile var burada. Şöyle paketli halinde bile var. Biz şundan bir tane alacağız. Yumuşak ve erimeye uygun. Ne kadar tost yapmayacak olsak da yumuşak bir peynir işimizi görür ama hani şu da gözümü kestirmedi. Bu da aynı şekilde biraz peyniri bunlar. Tom ve Jerry'deki peynirlerden. Onlar biraz daha bunlar ama hani öyle yani. Burada çok fazla türde var. Ne kadar orada arkadaşlarımın airfryer olsa da şu tarz bir şeyler alabilecek olsam da şu anda tabii ki de ana hedefimiz sandviç yapmak olduğu için gezmeye devam edelim. Birkaç tane eşya alacağız. Tabii yani Romanyalılar ve Avrupalılar çok fazla turşu sevdiği için böyle bir şey var burada. Şuna bakın arkadaşlar. Şu herhalde bir 2 kilo falan. Kim 3 kiloymuş. 3 kilo kokuşmuş lahana turşusu. Abi şunlara baktığımda sadece aklıma böyle buz gibi bir ayran geliyor ama bu şeyler kefir ya. Of. Ve burada çoğu kişinin de merak edeceği gibi burada alkol fiyatlarından da biraz bahsedeyim. Hala bunun telaffuzunu bilmediğim ama bizde de olan bir tane burada Heineken diye bir bira. Bu 33'lü tabii. 60 lira ama şöyle düşünelim. Mesela burada Tuborg da var. Hadi bakın gördüğünüz gibi ve 50 TL Tuborg'un bir tanesi. Bunlar 33'lük ama şöyle göstermek istiyorum. Romanya markası olduğu sürece 30 lira bu şey. O 30 lira. Yani şu 40 lira. Şöylesi 14 lira. Hani 140 lira pardon. Hani Romanya markası olduğu sürece o çok ucuz ve hani mesela Lidl'a gittiğimde fark ettim ben. Atıyorum 33'lük bir bira aldığımızda bira almıyoruz. Anne. 33'lük bir bira aldığınızda o mesela atıyorum 60 TL iken aynı biranın 50'liğini aldığınızda o 30 lira olabiliyor. Yani burada Romanyalılar birayı kendi halkına bira değil aslında bu bütün ürünlerde geçerli. Hani ürünü kendi halkına daha ne kadar fazla satarsa o kadar ucuza veriyor. Doğru söyleyebildim herhalde. Neyse. Tamamdır. Şöyle de bir işimi görecektir. Ekmeği vesaire bunun üstüne keseceğiz. Şöyle de bir baget almayı düşünüyorum. Ya da şurada daha büyükleri var ya da daha küçükleri var. Daha küçükler de gözüme çok takıldı. Burada bir sürü zaten hamur işi var. Hani normal hazır börek de isterseniz onlar da var. Ama sanırım bundan alacağım. Çünkü sandviç için gayet uygun. Tabii bunu böyle almıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bunu çekiyorsunuz. Çekmiyorsunuz. Direkt açıyorsunuz. Yani şuradaki şekilde alıyorsunuz. Şöyle de 2 tane ekmek aldım. Beğenmezsek bir dahakine almayız zaten. Bu arada hiçbir şekilde kendimi tanıtmadım. Ben Volkan, 20 yaşındayım şu anda. Erasmus için Romanya'daki Transilvanya Üniversitesi'ndeyim. Bölümüm de
Bölümün biraz karışık ama burada şey diye geçiyor, hani yönetim mühendisliği geçiyor. Turizm sektöründe yönetim mühendisliği diye geçiyor Türkçesi. Daha yeni geldim. Geleli bir hafta olmadı. Ben de uyum sağlamaya çalışıyorum. Böyle videolar çekiyorum ki atıyorum 4 ay sonunda, çünkü şu anda bir sömestr kalacağım. Belki ikinci sömestrde kalabilirim. Şu an daha kesin değil. Bir sömestr sonunda işte başta nasıldım, şimdi nasılım, işte Romencem ne kadar gelişmiş, işte başta hangi ne olduğunu bilmediğim şeyleri alıp sonra pişman oldum. Sonunda artık neylere daha tecrübe ettim diye bakabileyim. Ve tabii ki de YouTube'a video çekmek eğlenceli efendim. Burada şey fark ettim, böyle değil de şu videoyu böyle çekersem hem beni daha iyi görürsünüz ama tabii böyle de anksiyetem bozuyor. Hiç hayatımda böyle video çekmediğim için ama hem böyle de etrafta görebilirsiniz. Saçım için çok rahat tabii. Onun haricinde yurt hakkında birazcık konuşacağım. Ben şu anda burada 2 tane yurt var. Ben burada Memo adındaki yurtta kalıyorum. Memorial gibi bir şey uzun hali, emin değilim. Memorial daha böyle İngilizce Türkçe arası bir şey ama o Romenceydi, o yüzden çok hatırlamıyorum. Ama buradaki insanlar ona Memo diyor. Bir tane daha yurt var, onun ne olduğunu şu an hatırlamıyorum. Buradaki yurttaki odalar daha böyle bizim bildiğimiz KYK'lar gibi değil. Ben KYK'da da kaldım bir sene boyunca ve hani KYK daha iyi değil tabii ama KYK daha geniş. Mesela burada şöyle bir sıkıntı var. Tabii Türkler bunu duyduğu anda bir anda kopuyor. O yüzden böyle ne kadar bunu burada söylemesi ne kadar güvenli ya da ne kadar şey bilmiyorum ama atıyorum siz odada yine 4 kişi kalıyorsunuz. Odalar ranzalı ve küçük ve odalarda tuvalet ve duş yok. Yok. Tüm yurt kızlı erkekli ve her katta bir tane yer var. Orada tuvaletler, duşlar ve çamaşır makinesi var. Yani bu da demek oluyor ki kızlı erkekli tuvalet, duşlar ve çamaşır makinesini ortak kullanıyorsunuz. Bu tabii ki de Türkiye'de olmayacak. Seni duyuyorum. Oradaki seni duyuyorum. Keşke bizde de olsa dediğini duyuyorum. Bu bizde de olmayacak. Hem dini açıdan hem de bizim aile yapımız açısından bu farklı bir şey. Duyuyorum seni. Şaka bir yana, hani ben de çok doğru bulmuyorum. Bizim odadaki Rumenler de bunu çok doğru bulmuyor. Her konu açısından, mahremiyet açısından sonuçta kızlı erkekli farklı bir yerde alması lazım. Abi bu hani harbiden tabii bizim ülkede olsa bunlar çok alışmış durumda. Çünkü hani adamın kendisi de diyor. İlk ben geldiğimde evet ben de bir garipsedim bir yer. Sonra alıştım ama diyor. Hani bizim ülkede olsa çok fena, hele ki şu anda kız KYK yurtlarına olan o kötü haberlerden sonra, neyse siz anladınız beni. Öğrenci olarak böyle şeyler bizim için çok zor. Bizim kendi öğrenciliğimizi de etkiliyor çünkü bunlar. Şöyle bir şey buldum. Üstünde tatlı yazıyor sadece ve sütlü, vanilyalı, muzlu bir şey diyor. Bunu denemek istiyorum. Burada aynısının ikilisi de var. Ama bunu deneyeceğiz. Üstü böyle kremalımsı bir şey çünkü. Ve aynı zamanda bu marketin ürünüymüş. Burada çok fazla böyle yoğurtlu şeyler var. İnsanları çok çekmek istemiyorum. Ayıp olmasın diye. Öyle. Evet, şu an hani sandviç hemen tamamladık gibi bir şey. Bir sürü içine malzeme aldık. Tatlımızı da aldık. Şu anda tek almamız gereken şey bir bıçak ve içecek. Bıçak önemli. Bıçaksız olmuyor. Hele ki benim sektörde ama bıçaklar çok pahalı. Bakalım ucuz yolda çözebilecek miyiz? Bir tane şunlardan falan mı alsam ya da donat falan mı alsam ya? Böyle şey gibi çok şunlar benim. Ya böyle çıkmaz. Galiba almayacağım. Aldım. Bu arada hani burası bizim yurda yakın da hani sadece bizim yurda yakın bu arada. Normalde Romanyalıların normal yaşadığı yerlere pek yakın değil burası. Bu yüzden insanlar genelde buraya sadece böyle haftalık alışverişini falan yapmaya geliyor. Ki böyle toptan bu alışverişi yapmak da aslına bakarsanız bayağı iyi. Çünkü bunların uygulamasını indirdiğinizde, ki bende yok bazı sorunlar yüzünden, şu anda yurttaki arkadaşımınkini kullanıyorum uygulamasını. Bunların uygulamasını indirdiğinizde ne kadar aslında fazla şey alırsanız o kadar size indirim veriyor. Tabii üniversitenin adı Transilvanya. Bu broşor dediğimiz yerde Romanya Transilvanya bölgesi olduğunda böyle Halloween'lı şeyler olabilir. Mesela bu neymiş? Bu şey kırdığınızda parlayan çubuklardan sanırım. İşte
burada ilginç bir el var. Her yerde bulabiliyorsunuz bu tarz şeyler. Yani çok sürpriz olmadı bana açıkçası. Öyle eğlenceli tabii bunlar. Ve sonunda buldum ya. Böyle satmıyorlar değil mi? 8 leği. 1,5 litre. Tamam, bundan da alıyorsun. Evet, bu kadar da market alışverişi. Herhalde bir buçuk saattir buradayım, artık sıkıldım, çıkmak istiyorum. Siz ne kadar izliyorsunuz bilmiyorum ama hani artık çıkmak istiyorum. Şimdi buradaki çoğu kişi evet İngilizce biliyor ama çok kişi de bilmiyor. Bundan kaynaklı İngilizce bilmeyen bir kasiyerle muhatap olmak istemediğim için şu anda bu hızlı kasalara yöneleceğiz. Ama hızlı kasalarda da hani gördünüz, donat aldık, ekmek aldık falan, bunları nasıl geçireceğim bilmiyorum. Bir bakayım geçirme şeyi varsa oradan, yoksa kasiyerle muhatap olacağız. Evet, burada evet kısmı bulduk. Aynısı bizim işte. Evet, bundan. 2 tane bundan. Bir de sweets. Evet, şimdi gel bir. Abi bilmiyorum ki ya, hepsi aynı değil mi? Şundan galiba. Niye kadar zor? Evet, ondanmış. 2 tane de bundan. Tamam, koy diyor. Buraya mı koyuyoruz? Tamam. Diğerini de koyalım. Okey. Gördüğünüz gibi 7 ron, yani 7 veya 6,5 hülyeyi çoktan oldu. Şimdi bunları da okutalım. O pahalıymış o şey ama yapacak bir şey yok. Evet, toplam 163 leyi tuttu. Bu da toplamda 1600 TL. Yani hayvan gibi et aldık. Şurayı görebiliyorsunuz. Yani 1600 TL bence okey gibi. Şimdi bunun parasını ödeyelim ve bakalım. Evet, alışveriş tamamladık. Şimdi hadi eşyalarımızı geri alalım. Ve şu grill denen yerden varsa tavuk almak istiyorum. Evet, sandviç malzemesi aldık ama onlar akşam için. Alıp ya yiyelim oturup ya da gidip yurtta yiyeceğiz. Bakalım. Evet, bir market videosunun daha sonuna geldik. Şöyle de son bir şeyi görelim. Kaufland'ı. Bu market videosu da böyle oldu. En sonunda şu grillden de bir komple tavuk aldı. Aslında tavuk almayacaktım yani. Dedim ki sadece dedim hani tavuk bacağı istiyorum çünkü orada vardı. Sadece tavuk bacağı istiyorum. Yok dedi. Bütün vermeye çalışıyor bana. Ya tamam dedim, ver onu. Seninle mi uğraşacağım? İşte onu verdi. Bir de patates aldım. Gideyim işte yeriz onu tüm gün. Arkadaşlarla beraber. İyi olur. Bir şey olmaz. Neyse, hadi görüşürüz. Bay bay.